Petra Production'dan herkese merhabalar. Bugün yeni formatımız Beynel Milal ile sizlerleyiz. Bu yeni formatımızda Türkiye'ye okumak için gelen yabancı öğrencilerin Türkiye'deki deneyimleriyle alakalı çeşitli konular üzerine konuşacağız. Ve ilk konuğumuz Mihail Pepovski Rizer'le. Mihail hoş geldin. Hoş buldum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Nasılsın, iyi misin? İyi, çok teşekkür ederim. Böyle bir atmosferde tabii ki iyi olur. Umarız daha iyi olur. Bize biraz kendinden bahseder misin? Evet, benim adım Mihail Pepovski. 21 yaşındayım. Aslen Makedonyalıyım ama şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Üsküp'ten geliyorum. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisiyim. 11 yıl boyunca oyunculuk yapıyorum ve öyle o sinema alanında çok ilgileniyorum. Ne zamandır Türkiye'desin? 2023'ten, yani neredeyse 2,5 yıl. Evet, bu 2,5 yıllık deneyimini biraz özetler misin bize? Nasıl geçti Türkiye serüvenin? Sonrasında detaya ineriz tabii ki de. Evet, tabii. Açıkçası hiç pişman etmiyorum çünkü Türkiye'yi seçtim. Mesela Makedon öğrenciler o kadar Türkiye seçmiyor. Daha çok mesela Slovenya seçiyor çünkü orada da biz ücretsiz bursumuz var. Ben Türkiye'yi neden seçtim? Çünkü ben sinema ve televizyon okumak istedim. Ama Makedonya'da maalesef o film endüstrisi ve televizyon endüstrisi o kadar gelişmiş olmadığı için bir ülke gitmek istedim. Makedonya'dan o kadar uzak olmayan ama yakın da olmayan bir ülke. Ve ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkçeyi de çok seviyorum ve çok öğrenmeyi istedim. Ve öyle yani 2023'te Türkiye'ye geldim. Çok yani bütün dünyadan arkadaşlar tanıştım. Ve öyle yani Türkiye'de çok güzel bir zaman geçiriyorum. Ne gibi benzerlikler var sence Makedonya ile Türkiye arasında? Yani mesela insanlar Makedonya'da da Türkiye'de çok sıcakkanlı, kibar, yani yabancıları seviyor. Sonra Makedonya'da mesela Rumeli Türkler var. Onlar mesela onlar da Türkçe konuşuyor Makedonya'da ama bazı kelimeler mesela şimdi aklıma geliyor abicim. Onlar mesela abicigim diyor yani yumuşak iyi diyor. Evet, Evliler Rumeli dizisinden de aşinayız. Doğru. Yani benzerlik olarak o mesela kültürü de biraz yani benzeyebilir ama yani daha çok farklılıklar var ve ben onu daha çok seviyorum çünkü ben yani aynı şeyi yaşamak istemiyorum yani Makedonya'da gibi ondan memnunum çünkü farklılar da olduğu için. Peki bu farklılıklar üzerine biraz konuşalım. Ne gibi farklılıklar var? Neler dikkatini çekti? İlk fark ettiğim şey kahvaltı. Mesela burada kahvaltı çok büyük, zeytin olması lazım, çay olması lazım, menemen olması lazım. Mesela bizde yani kalkıyorsun sabahta ve mesela sadece tost yiyeceksin ve o kadar. Yani o kadar büyük kahvaltımız yok. Sonra toplu taşıma büyük bir farkı. Bizde sadece otobüs var ve maalesef o da gelmiyor. Ama burada mesela toplu taşıma çok düzenli, çok organize edilmiş. Yani metrobüs var, vapur var. Ondan da çok hoşlanıyorum. Şehir büyük mesela burada bir ilçenin nüfusu bütün Makedonya'nın nüfusu olarak yani söyleyebilirim. Yani o zaman Üsküp bir Mecidiyeköy kadar falan galiba. Senin tabirinle. Galiba. Bu da farklı hissettiriyor değil mi yani? Evet, çok farklı yani şehir beni yiyor gibi hissediyorum bazen ama ben o hissi çok Biz seviyorum. öyle hissediyoruz. Evet, siz de mi? Arada. Evet, İstanbul üzerine konuşalım o zaman biraz. İstanbul senin için bir hayal miydi? Bu hayal nasıl karşılandı? Ben İstanbul'u küçükken beri sadece dizilerde gördüm tabii ki çünkü Makedonya'da çok Türk diziler yayınlanıyor. Ve Instagram'da görüyordum. Tabii ki gerçek hayata tamamen farklı ama ben daha çok seviyorum. Her mahallede farklı bir ülkede olduğumu hissediyorum. Bilmiyorum, bir mahallede yani Türkiye gibi, bir mahalle İtalya gibi çok ilginç geliyor bana. Ve mesela arkadaşlarım ya da ailem Makedonya'dan gelince bana diyor ya her yerde çok farklı yani her zaman farklı ülkede gibi hissediyoruz. Hava da çok farklı bence farklı yerlerde İstanbul'da.
O zaman en sevdiğin 3 tane ilçeyi soralım İstanbul'da. Senin için her biri dedin ki farklı bir ülke. Zor bir soru. İstanbul'un en güzel 3 ülkesi diyelim. Şimdi bunlar ilçe mi, ilçe olmadığını bilmiyorum ama yani söyleyeceğim. İlk önce ben Çengelköy'ü çok seviyorum. Tamam. Yani Üsküdar'ın mahallesi. Evet, Üsküdar'ın Çengelköy. mahallesi. Bilmiyorum, çok sakin ve belki o Türk dizileri gibi yani çok yakın. Evet, birçok dizi aslında Evet. dediğin gibi o yerlerde Orada da çekiliyor. çekiliyor. Evet. Sonra Beyoğlu yani Karaköy, Taksim, İstiklal, Galata. Tamam, bu sefer ilçeyi doğru tahmin ettin. İlçenin adı Beyoğlu. Evet Beyoğlu. Ondan dolayı ilk söyledim. Ve Sarıyer'de de söyleyebilirim. Yani çok güzel, orada daha çok parklar da var. Galiba Emirgan orada, Sarıyer'de. Emin Evet. değilim. Evet. Yani onlar üç ayırabilirim. Ama Yani- her yerde çok güzel hissediyorum. Yok yani ben de doğma büyüme bir İstanbul olarak katılıyorum. Yani üçü de birbirinden güzel. Üsküdar, Beyoğlu ve Sarıyer. Yani belki Kadıköy'ü koyabilirim ama biraz daha Tabii ki, karışık tabii ki. olduğu için. Evet. Senin bahsettiğin Sarıyer ve Üsküdar birbirine de benziyor. Daha da sakin yerler. Bize biraz kariyer gidişatından bahseder misin? Yani film endüstrisinin burada daha iyi olduğunu düşündüğün için gelmiştin. Hani bu beklentini karşıladı mı Türkiye? Karşıladı. Yani ben zaten 2022'de Makedonya'da bir Türk dizi çekiliyordu. Balkan İnnisi. Orada figüran oldum. Çünkü denemek istedim. Yani o zaman hala lisedeydim. Yani bilmiyordum. Yani emindim çünkü Türkiye'ye gideceğim ama yine o atmosferi hissetmek istedim. Mesela sette gittim ve yani 400 kişi vardı. Çok büyük bir set. Ve ben çok beğendim, yani anlayış vardı, herkes çok iyi vardı ekipten. Herkes onun işini biliyor, yani ne yapmasını biliyor. Yani mesela ses yapan insan kamerada kontrol etmiyor, yani ışığı da kontrol etmiyor, sadece sesiyle ilgileniyor. Ondan dolayı onu çok sevdim ve mesela Makedonya'da yılda şimdi 5 ya da 6 film çıkabilir. Türkiye'de mesela birçok filmler var, platformlar içinde yayınlanıyor. Mesela bize mesela gerçekten yılda 6 film çıkabilir ama güzel filmlerdir ama maalesef nasıl söyleyebilirim, ülke kültür için para vermek istemiyor. Makedonya için konuşuyorum şu an. Anladım. Az önce platform kelimesinden biraz takıldım mesela. Onun Makedonya karşılığı ne Makedonya'da? Aynıdır. Aynı mı? Aynıdır. Tamam, biz platforma diyoruz. Ama bilmiyorum şimdi, yani dilimli bir şey oldu. Abicim mi oldu bu oldu? Evet, evet. Peki şimdi şeyden biraz bahsedelim. Kahvaltıdan, hani kahvaltıdaki olan şaşkınlığından bahsetmiştin. O tarz başka şaşkınlıkların var mı? Var. Ne gibi? Geldiğimde yani bir şeyden çok şaşırdım. Ben bilmiyordum çünkü Türk halkı o kadar pilav yiyor. Ben mesela biliyordum Çin için çünkü Çinliler yiyor. Ama buraya gelince yani mesela yurtta öğle yemeği için pilav, akşam yemeği için pilav. Tamam dedim. Bugün öyle olmuş. Sonra üniversitedeki kantine gidiyorum, pilav yine. Ben diyorum ya ne oluyor? Ve anladım ki çünkü burada da çok pilav yiyorlar. Çok pilavın çeşitleri var. Zeytinlerin çok çeşitleri var. Mesela yani öyle geziyorum ve bakıyorum, yani 20 çeşit var. Mesela bizde öyle yok. Sadece 2 ya da 3 çeşit zeytin var. Pilav sadece beyaz pilav yiyoruz yani. Bilmiyorum siz nasıl diyor. Pirinç galiba diyorsunuz. Pirinç diyoruz, evet. 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 Yani ondan en çok şaşırttım açıkçası. Peki şey soracağım. Pirincin karşılığı ne Makedonya? Karşılıktan kastım hani biz sürekli pilav yiyoruz ya. Hani siz karbonhidrat ihtiyacını da neyden karşılıyorsunuz? Onun yerine bir şey geçiyor mu? Bilmiyorum, biz bazen öğle yemekte mesela, çünkü biz o kadar akşam yemeği yapmıyoruz. Öğle yemekte belki salata olacak, mesela salatalık, domates, yani öyle bir şey ama bazen oluyor da yani pirinç ya da patates. Ama yani öyle her zaman olmuyor, bilmiyorum ya. Biz biraz fazla yiyoruz o zaman. Ya, pilav çok yiyoruz. Çok. Ve bilmiyorum mesela nasıl kahvaltınız çok büyük, yani bütün öyle yemekleri çok büyük ama hala yani bir form tutuyorsunuz. Mesela bilmiyorum, ben öyle yapamam. Gündelik hayatın koşuşturmasıdır. O da Özellikle İstanbul'da herkesin dediği gibi bir yere acelesi var. Doğru. Herkes bir yere yetişmeye çalışıyor.
O zaman da pilav yemek gerekiyor galiba. Galiba. Ucuz olduğu için. Mesela ben 2 saat gidiyorum okula ama yine aynı şey. Alışırsın belki de 3-4 sene daha burada kaldıktan sonra buranın temposuna. Evet Mihail, Türkiye ile alakalı dikkatini genelde yemekler çekmiş. Şimdi daha önce denemediğini düşündüğümüz bir yemeği sana denettireceğiz. Bakalım ne düşüneceksin? Bunun adı hangisi bu arada? Ye bakalım, ondan sonra konuşuruz. Daha önce görmedin değil mi? Gördüm ama denemedim. Denemedim. Evet. Ama yine deneyeceğim kesinlikle. Ha, Çok beğendin. güzel. Bu şerbet gibi bir şey. Evet, Şerbet var. şerbetli bir tatlı. Hı hı. Yakın mı yani Makedonya'dan bir tada yakın mı? Yani Benzeri var mı? Evet ama hangisi? Biz kutlamalar için bir şey yapıyoruz. Adını gerçekten hatırlamıyorum ama var. Mesela bu yeni yılbaşı yani Noel bayramlarda şöyle bir şey var. Yani şerbetle ama aklıma gelmiyor. Sence ne olabilir bu tatlının adı? Bilmiyorum. Ya şerbetli bir şey. Bilmiyorum. Adı ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfı. Evet, aslında dediğin doğru. Kadayıf şerbetli hamur anlamına geliyor. Ama kadayıf yani şöyle Biz de öyle sanıyorduk. Program öncesinde bir küçük araştırma yaptık. Ekipten bir arkadaşımız yaptı. Kadayıf şerbetli tatlı anlamına geliyormuş. Şerbetli hamur daha doğrusu. Yani anladım. Ben çok hamur iyi- şerbetli olunca ona kadayıf deniyormuş. Bizde normalde tel tel olan kadayıf Evet aklımıza evet geliyordu. ben Hepimizin. yani. Onu da öğrenmiş olduk program vesilesiyle. Ama sen beğendin galiba tatlıyı bayağı. Çok beğendim. Yani Devam edelim o zaman. Evet. Kaymak nasıl, yakışmış mı? Evet Güzel. çok güzel, çok güzel. Ben ilk önce yoğurt sandım. Ama çok güzel gerçekten. Evet Mihail, ekmek kadayıfını deneyimledin. Evet çok güzel. En çok beğendiğin tatlar arasına girer mi? Türkiye'de tattığın tatlar arasında. Yani çok güzel. Şimdi en favorilerim değil. Çünkü şimdi de denedim ilk defa. Ama mesela herkes diyor baklava en güzel Türk yemeği. Sonra yani künefe, kadayıf. Ama benim için şimdi o çok meşhur değil ve söylemekten korkuyorum çünkü belki meşhur olacak. İzmir bombası. Benim için en güzel Türk tatlısı yani öyle. Beşiktaş'ta bir yer var. Orada çok güzel yapıyorlar yani. Sıcak sıcak. veriyorlar. Evet sıcak sıcak. Ondan- Arkasına ama hemen su içmek gerekiyor. Yoksa gerçekten dili damağı O kurutuyor. mesela bütün gün için ya da bugün ve yarın için hani şeker tüketebilirsin bence o. Evet, o bütün şeker ihtiyacını Bomba. fazla karşılıyor hatta. Doğru. Senin favorin İzmir bombası. Evet. Ama ekmek kadayıfta üst sıralarda yer alır diye düşünüyoruz. Evet yani güzel, çok güzel. Türkiye'de okumanın sana en büyük faydası ne? Ben İstanbul'da bütün dünyadan söylediğim gibi yani insanlarla tanıştım. Mesela en yakın arkadaşım Kazak oldu. Onun adı Sancar ve mesela ben Kazakistan için ve o Orta Asya ülkeleri çok bilgi aldım. Mesela biz Makedonya'dan coğrafya derslerinde genellikle Balkanların coğrafyası, Avrupa'nın coğrafyası öğreniyoruz ve mesela o ülkeler için o kadar bilgim yoktu. Yani çok bilgi edindim. Ve gerçekten şimdi hayalim var oraya gitmek için yani ziyaret etmek için çünkü gerçekten çok güzel. Mesela daha önce kafamda öyle güzel olduğunu bir resim yoktu. Ama şimdi oradan çok insanlar tanıştım. Yani onların kültürünü tanıdım. Mesela şimdi Kazakistan yemekleri denedim. O da çok güzeldi. Yine yemek için konuşuyorum ama tamam. Yani evet, bence en güzel şey odur. Bu yurt dışında okumak için farklı kültürler tanışıyorsun. Mesela İstanbul öyle bir yerdir zaten. Yani birçok ülkeden insanlar var.
yani karışık mutfak yine yemeğe geliyoruz. Konu bir şekilde yemeğe geliyor. Yemeğe geliyor ve öyle. Bence o en büyük faydası. Evet, İstanbul o noktada kozmopolitik bir yer yani. Her dediğim gibi mesela biz de öyle tanıştık. Hani benim için de bir avantaj oluyor. O yüzden bize böyle güzel olanaklar sağlıyor. Evet, şimdi formatımızın en keyifli kısımlarından birindeyiz. Senden bir tekerleme okumanı isteyeceğiz. Türkçe bir tekerleme. Sonrasında da işte Makedonca bir tekerleme veya buna benzer bir anlamda olan bir tekerlemeyi okumanı isteyeceğiz. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal karkal, dal sarkar. Yine okuyacağım. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Biraz daha yavaş olacak gibi. Tamam. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Bravo. Tebrik ediyoruz. Bir de Makedonca bir tekerleme alalım. Evet, söyleyeceğim ama o da okuyacağım çünkü uzun oluyor ve hata yapmamak için yani o da okuyacağım. Si rekao da ti rečem, pa si rekao da ne rečeš, eve reče ki mi reče, pa ne mi reče. Ne dedik şimdi? Ne dedik? Türkçe'de çeviri yani. Sana anlatayım dedim ama sana anlatmayayım dedim. O da anlatacağını söyledi ama anlatmadı. Keyifli bir tekerlemeymiş. Evet, çok güzel. Ama Makedonca'da kulağa bayağı hoş geliyor yani. Evet, Keyifli, evet, dinlemesi yani. keyifliydi. Evet ve öyle yani kelimeler biraz karışıyor ve harfler ve ondan dolayı Makedonca'da yani biraz zor geliyor söylemek için. Peki şunları da soralım en son olarak. Yani bütün özetlemek gerekirse Türkiye'deki deneyimini nasıl ifade edersin? Hayatımda en güzel deneyim söyleyebilirim ve en güzel yolculuk. Yalnız yaşamaya öğrendim. Mesela daha önce Makedonya'da her şey, yani ebeveynlerim oradaydı, ailem oradaydı yani. Burada tek başıma geldim, kimseyi tanımıyordum. Şu söylemem lazım, mesela ilk günde geldiğimde internet yoktu bende. Ve ben üniversiteye kayıt olmak için gitmem lazımdı. Nasıl gittim? Ben 2 yıl boyunca çünkü İstanbul'a gelmek için hayalim o kadar büyüktü ki ben Google haritadan yani o sokak gezisi var ya ben öyle hatırladım nasıl gitmem lazım. Yani, Önceden evet, yapmıştım bunu. Evet, üniversiteye kadar ve öyle gitme günde çok korkuyordum çünkü yani kaybedeceğim bir sokakta ya da bir şey. Ama başarılı üniversiteye kadar ulaştım yani kayıt yaptım sonra yurda döndüm. Ve öyle hani şimdi beni en büyük yani şehrine bırakırsanız bence yine bir yol bulacağım yani orada yaşamak için. O benim için en önemli bu deneyimdi. Ve bir dil daha öğrendim. Yani umarım anlıyorsunuz. Anlıyoruz. Peki Türkçe bir şarkı söylemeni rica ederim. Ya ben bütün türleri de dinliyorum Türk şarkıları. Ama bir şarkıcı var yani o kadın Eda Baba. Şimdi Cem Adrian bir onun şarkısından bir uyarlama yine yaptı. Her şey seninle güzel. Evet. Biliyorsunuz. Çok güzel şarkı. Evet. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılığı gelip çatsam seninle paylaştım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılığı gelip çatsa seninle paylaştım tek bir gün yeter bana. Yani gerçekten şaşırtan çok iyi bir performans. Biraz çok heyecanladım, sesimiz titremeye başladı. Yo, duygu Ama geçti bana yani. yapacaksınız. Şahsen etkilendim diyeyim O kadar yani. güzel söyledik telif gidecek yani. Bu performanstan sonra senden bir şey daha isteyeceğim. Makedonca bir şarkı söylemeni isteyeceğim. Beğendiğim. Bir duygusal şarkı olacak. Tabii.
Alıştık. Uzaktan yaşayan için yani şimdi o aklıma geldi. Çünkü o şarkıyı çok dinlemek istiyorum mesela. Ti ne plači, majko, što sam daleko i sam. Ti ne krevaj magli, silni jadovi. Svoj otpad zatrupan, se uštego znam. Ako zgrešam, neka izgora. Yani Sesim gerçekten ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben şahsen çok beğendim. Ben de size teşekkür ederim. Seyircilerimiz de beğenir diye düşünüyorum. Umarım. Nihal çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok sağ ol bizi kırmayıp geldiğin için. Biz de seninle tanışmış olduk bu güzel serüven sayesinde. Umuyoruz ki daha güzel programlarda beraber olacağız. Tekrardan teşekkür ederiz. Petra'da kalın.